Donuk omuz isminin çağrıştırdığı gibi omuz ekleminin soğuktan donması gibi bir kavram değildir. İngilizcesi frozen shoulder'dan Türkçe'ye çevrilmiştir. Donuk omuzda önce ağrı, daha sonra da omuzun hem aktif hareketlerinde hem de muayene sırasındaki pasif hareketlerinde kısıtlılık ile sonuçlanabilen bir durumdur. Omuz vücudun en geniş hareket kabiliyetine sahip eklemidir. Bir yandan hareketin sınırlarında çıkmayacak kadar güvenli olması gerekir, öte yandan da tüm bu hareket genişliğini sağlayacak kadar da gevşek bir eklem kapsülünün olması gerekir. Tam olarak bilinmeyen bir sebeple omuz eklemini çevreleyen eklem kapsülünde iltihabi bir süreç başlar. Sonrasında da bu kapsül sertleşerek esnekliği kaybolur. Omuz eklemi kapsülündeki bu iltihap öncelikle buradaki bağ dokusu hücrelerinin sayısının artmasına, daha sonra da bu hücrelerin bir düz kas hücresi gibi davranarak kasılmaya başlaması ve eklem kapsülünü kısaltıp sertleşmesi ile sonuçlanır. Burada bahsedilen iltihap mikropların oluşturduğu bir iltihap değildir. Bir yara iyileşmesi süreci de iltihabi bir olay yaratır. Ama sebep mikroplar değildir. Bütün bu süreç aylar süren ağrılı bir dönemle tamamlanır. Süreç tamamlandığında eklem kapsülünün esnekliği düzelir veya kapsül kısalmış ve eklemin hacmi azalmış da olabilir. Öte yandan her iki durumda da ağrı çoğunlukla tamamen düzelmiştir. İlk aşamada eklem hareket genişliği tam olmakla birlikte özellikle geceleri olan bir ağrı ile başlar. Bu ağrı hastanın günlük yaşantısını ve uyku düzenini bozacak kadar da fazla olabilir. İkinci aşamada ağrıya hareket kısıtlılığı da eşlik etmeye başlar. Üçüncü aşamada artık eklem kapsülünün hacmi azalmış, eklem sertleşmiş, hareketler kısıtlanmış ama ağrı da azalmıştır. Ama bazen de eklem hareketlerinde kısıtlılık tamamen düzelebilir. Yani sadece ağrı değil, hareket kısıtlılığı da oluyor. Kolda en sık etkilenen hareket kolun dışarı doğru döndürme hareketidir. Hastalar ellerini başlarına götürüp saçlarını yıkamakta zorlanırlar. Özellikle bayan hastalar elini sırtına götürüp kopçalarını bağlamakta zorlandıklarını ifade ederler. Hastalığın her aşamasında röntgenler tamamen normaldir. MR raporlarında bile çoğu zaman her şey normal olarak raporlanır. MR'da da yer yer kapsülün kalınlaşması dikkati çekebilmekle birlikte omuzda herhangi bir yırtık veya ağrıya sebep olan ek bir patoloji çoğunlukla yoktur. Üstelik hiç de nadir bir rahatsızlık değildir. Toplumun %2'si ile %5'i gibi azımsanamayacak yüksek bir oranında görülür. Kadınlarda ve şeker hastalığı olanlarda daha sıktır. Bir akademik çalışmada şeker hastalığı olmayanlardaki oranı %1,5 iken şeker hastalarında %13 oranında, bazı yayınlarda da şeker hastalığında %30'a varan oranlarda donuk omuz görüldüğü bildirilmiştir. Bir şeker hastasının hayatı boyunca donuk omuz rahatsızlığına yakalanma ihtimali %10 ile %20 arasındadır. Şeker hastalarında görüldüğünde genellikle daha genç yaşlarda olur. Daha uzun süre şeker hastalığı olanlarda ve kan şekeri kontrolü düşük olanlarda daha sıklıkla görülür. Ama insülin kullananlarda daha sık olur gibi bir bilgi yok. 40 yaşın altında görülmesi çok nadirdir. Çoğunlukla 40 ile 60 yaşlar arasında görülür. 70 yaş üzerinde de görülmesi pek beklenmez. İyileşmesi tamamlandıktan sonra tekrar aynı omuzda görülmesi çok nadirdir. Ama %20'sinde hastaların diğer omuzunda da görülebiliyor. Bir de eş yumurta ikizlerinin birinde görüldüğünde diğerinde normal topluma göre 2-3 kat daha fazla görülmesi genetik bir yatkınlığın olduğunu gösterir. Bir de tiroid fonksiyonlarının çok çalıştığı hipertiroidizm durumunda da donuk omuz daha sıklıkla görülür. Daha önceki omuz, meme veya boyun omurgasındaki cerrahi işlemler olayları tetikleyebiliyor. Mesela meme kanseri ameliyatı geçirenlerin %10'unda donuk omuz gelişebiliyor. Öncesinde omuz ameliyatı geçirenlerin de %5'i ile %11'inde donuk omuz gelişiyor. Bir de omuz bölgesinde bir travma geçirenlerde de bu bölgedeki yaralanma ve kanama omuz kapsülünün kısalmasını sağlayan süreci başlatarak donuk omuza sebep olabilir. Aslında tedavi edilse de edilmese de hastaların çoğunda süreç 2 yıla kadar uzayabiliyor. Çoğunluğunda da bu sürecin sonunda hareket kısıtlılığında belirgin bir düzelme oluyor. Yani günlük işleri yapmaya engel olmayacak düzeye kadar iyileşir. Öte yandan %7 ile %15 hastada hareket kısıtlılığı belirgin ve kalıcı olur. Saçını yıkarken başına götürmekte ve sırtına götürmekte zorlanırlar. Ağrının bütün bu süreç sonunda tamamen düzeleceği beklense de bir kısım hastada kalıcı ağrılar da devam edebiliyor. Sürecin uzun sürdüğünü söyleyeyim.
Bizim amacımız sürecin rahat ve ağrısız geçmesini sağlamak ve sonunda hareket kısıtlılığına izin vermemektir. Tedavisi hastalığın hangi süreçte olduğuna göre değişiklik gösterir. Erken aşamada omuz hareketleri kısıtlanmadan başlayacak olan fizik tedavi bu süreç sonunda omuz hareketlerinin korunmasını sağlar. Son aşamada eklem tamamen sertleştiğinde fizik tedavinin artık hiçbir faydası olmayacağından omuz hareketleri tamamen sertleşmeden bu ağrılı dönemde egzersizlere başlanması şiddetle tavsiye edilir. Bu aşamada ağızdan antienflamatuar ilaçlar veya kalçadan kortizon enjeksiyonu ağrıyı azaltıp fizik tedavinin uygulanabilmesini kolaylaştırır. Fakat bu ilaçların kendine has problemleri olduğunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Bunların yerine eklem içine ortopedi veya fizik tedavi hekimi tarafından yapılacak kortizon enjeksiyonu ile daha düşük doz ilaç kullanarak daha fazla fayda sağlanır. Hem de daha az zararlı olup hasta uyumu açısından da avantajlı olduğundan öncelikli tercihimiz olur. Ekleme yapılan kortizon enjeksiyonu 6 hafta süreyle ağrılarda belirgin bir azalma yapar. Gerekirse birkaç kez enjeksiyon 6 haftalık aralarla yapılabilir. Fizik tedavinin tek başına yapılması yerine ilaçlar ve enjeksiyonla birlikte uygulanması daha etkili olmasını sağlar. Kortizon enjeksiyonu için uygun olmayan diyabetik hastalar için alternatif bir tedavi yöntemi de ESVT'dir. ESVT, üroloji hekimlerinin vücudun dışarıdan uyguladıkları ultrasonik ses dalgaları ile böbrek taşı kırma yöntemidir. Anestezi altında eklem içine basınçlı sıvı verilerek eklemin hareket sınırlarının zorlanması erken aşamada hastaların omuz hareketlerinde düzelme sağlayabilir. Ama uzun vadede eklem içine kortizon enjeksiyonundan farklı bir sonuç vermediği gösterilmiştir. Bir diğer tedavi yöntemi de eklem içine kortizon ile hyaluronik asit beraberce enjeksiyonu sonrasında fizik tedavi uygulanmasıdır. Hyaluronik asit çok uzun süredir diz eklemi kireçlenmesinde dize sıvı olarak enjekte edilen güvenli bir maddedir. Bu hastaların %90'ı cerrahi dışı yöntemler ile belirgin düzelir. Bütün bu süreçlerin çok uzun olacağını hatırlatmak isterim. Uzun derken bu fizik tedavi ve eklem içi enjeksiyonlar ile 9 ile 12 aylık sürede herhangi bir düzelme olmayan hastalarda cerrahide düşünülmesi gereken bir diğer alternatiftir. Cerrahide artroskopi yani kapalı yöntemle küçük giriş deliklerinden kamera yardımıyla eklem kapsülü çepeçevre genişletilir. Bu videoyla size donuk omuz hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.